Şimdi bilim bu dünya ile öteki dünya arasında ayrım yapmaz. Fakat din bu dünya ile öteki dünya arasında ayrım yapar. Bilindiği gibi Antik Yunan'ın en önemli özelliklerinden biri doğaüstü güçlere başvurmadan doğayı olduğu gibi kavramaya çalışmalarıydı. Ve şunu bugün söyleyebiliriz. Avrupa'nın gelişmiş ekonomisinin ve kültürünün temelinde işte bu doğayı anlama çabaları olduğunu söyleyebiliriz. Bu ayrımın, yani bu dünya ile öteki dünyadaki ayrımın çok olumsuz sonuçları olmuştur. Çünkü tek tanrılı dinler asıl dünyanın öteki dünya olduğundan hareket ettiklerinden bu dünyayı, bu doğayı, insanı anlamaya önem vermediler. Bu dünyaya değer vermediği için, bu dünyayı geçici olarak gördüğü için, bu doğayı anlama çabası göstermediği için bu dünyayı anlayacak bilimsel ve felsefi düşüncelere karşı da yabancı kaldı. Hatta bunlara karşı bir pozisyon aldı. Dinlerin olduğu yerde bilim ve felsefe gelişme kaydetmiyor. Şimdi bazıları bilim ve felsefenin dinden çıktığını iddia eder. Bu iddia kısmen doğrudur. Evet, bilimler ve felsefe kısmen dinlerin içerisinden doğup gelişmiştir. Fakat dinler esas olarak inanca hizmet edecek şekilde aklı ve bilimi kullanmışlardır. İnanca hizmet etmeyen bilime ve felsefeye karşı tavır almışlar. Bilimler genel olarak gözlem, deney ve aklı kullanır. Dünyayı gözleyerek oradan bilgi elde etmek. Deney yapmak ne demektir? Bunu yine metafor bir şekilde ifade etmek istersem, dünyaya, doğaya soru sormaktır. Soru sorarak doğadaki bilmeceleri, doğadaki sorunları anlamaya çalışmaktır. Yani soru sorarak doğadan cevap almak. Tabii bunları yaparken bilim insan aklını kullanır. Oysa din gözlem ve deneyden uzaktır. Genel olarak kutsal kitapları temel alır. İşte eskiden Orta Çağ'da skolastik yaklaşım dediğimiz bir yaklaşım vardı. Doğadaki bir olayı o olguları gözlemleyerek anlama çabası değil, kutsal kitaplara başvurarak anlama çabasını kastediyoruz. Yani anlaşılması için bir örnek vereyim. Orta Çağ'da bir atın ağzında kaç diş üzerine bir tartışma yürütülüyor. Ve bazıları bu konuda kutsal kitaplarda neler yazılıyor, sorunun cevabını kitaplarda arıyor. Ama kimsenin aklına atların gidip ağzını açıp bakmak gelmiyor. Dolayısıyla deneye, olguya başvurmadan kutsal kitaplara başvurdukları için sonuçta dinler yaşamla, akılla çelişmek durumunda kalıyorlar. Dinler vahiyi temel alır. Değişmez vahiyi temel alır. Dolayısıyla sorgulamaya kapalıdır. Din, Spinoza'nın da belirttiği gibi insana itaat etmeyi öğretir. Aklı kullanmayı değil. Şimdi gelelim bilimin din karşısında zafer kazanması meselesine. Bilim 3 alanda zafer kazanmıştır. Astronomi, evrim ve tıp. Orta Çağ'da hemen hemen tüm dinler, başta Hristiyanlık, yer kürenin evrenin merkezi olduğunu, dünyanın etrafında döndüğünü kabul ediyorlardı. Fakat daha sonra bu görüşe zıt bir görüş, karşıt bir görüş Kopernikus tarafından ileri sürüldü. Kopernikus dünyanın kendi etrafında hem döndüğünü hem de dünyanın güneşin etrafında döndüğünü ileri sürdü. Kopernikus'un kitapları yakıldı. 200 yıl boyunca dünyanın döndüğünü ve güneşin merkez olduğunu iddia eden kitaplar yasaklandı. 200 yıl boyunca.
Fakat sadece Katolikler katı bir şekilde Kopernikos'a tavır almadılar. Protestan dini de Martin Luther, Calvin gibi teologlar da özellikle Kopernikus düşüncesini, güneş merkezli evren anlayışını reddettiler. Bilindiği gibi Galile de Kopernikus'un görüşlerini savundu. Teleskop yapıldığını duyan Galile teleskopla artık evreni gözlemlemeye başlar. Hatta günün birinde güneş üzerinde lekeler olduğunu ileri sürer. Tabii güneş üzerinde lekelerin olduğu Katolik dini tarafından kabul görmez. Çünkü Tanrı'nın yaratmış olduğu bir şeyde lekeden bahsetmek Tanrı'nın iyi ve gücüne yakışmayan bir şeydir. Ne oldu? 2 defa Engizisyon Mahkemesi'nin karşısına çıkarıldı. İlk defa Engizisyon Mahkemesi'ne çıkarılır ve ona görüşlerini yayınlamaması durumunda serbest kalacağı bildirilir. O da görüşlerini yaymaya çalışmayacağını ifade eder ve serbest bırakılır. Fakat serbest bırakıldıktan sonra Ezop diliyle yine şunu ifade etmeye çalışır. Yani yer merkezli mi, güneş merkezli sistem, bu ikisinden hangisinin doğru olduğuna karar vermek çok zordur gibi böyle bulanık ifadelerle aslında Kopernik düşüncesine hak veren düşünce tohumları taşır yazdıkları. Tabii bunu Katolik Kilisesi'nin insanları, teologlar hemen görürler ve onu tekrar 2. defa Engizisyon Mahkemesi'ne çıkarırlar. Zindana atarlar ve sözlerini geri almazsa ağır işkencelere maruz bırakılacağını söylerler. Tabii Galileo Giordano Bruno, İtalyan'ın düşünürün, filozofun başına geldiğini bilmektedir. Dolayısıyla işkenceden kurtulmak için, belki de muhtemelen ölümden kurtulmak için sözlerini geri alır. Tabii o dönemde Fransa'da yaşayan Descartes ise Galileo'nun yargılandığını duyduğu için Fransa'yı terk edip Hollanda'ya gider. Sonuç olarak teleskopun bulunuşu ve yapılan araştırmalar dünyanın kendi etrafında ve dünyanın etrafında döndüğünü doğrulamıştır. Dolayısıyla dinlere karşı ilk darbe astronomi alanından geldi. Bilimin din karşısında kazandığı ikinci zafer ise evrim alanında. Yani bu evrim alanından bahsettiğimde jeolojiden ve zooloji ve botanikten bahsediyorum. Jeolojiyle neyi kastediyorum? Dinler dünyanın yaşını, yeryüzünün yaşının 4000 yıl olduğunu ileri sürmüşlerdir. Arkadaşlar bugün dünyanın yaşı, evrenin yaşı çok çeşitli yöntemlerle saptanmaktadır. Dolayısıyla dünyanın yaşı konusunda da bilim din üzerinde zafer sağlamıştır. Hadi bir de bazı kitaplarda okuduğumda şaşırmıştım. Psikoloji konusunda dinlerin yaklaşımı var. İnsanın ruhuna cinlerin, şeytanların girdiği söylenir ve bu cinni, şeytanı insan ruhundan kovmak için kamçıyla ruhu, şeytanı dışarı kovmaya çalışmışlardır. Sarı hastalıkları konusunda da işte onu anlamadıkları için insanın kafasının delerek cinin, şeytanın oradan çıkacağını düşünmüşlerdir. Göründüğü gibi tıp alanında da bilim dinlerin üstünde bir zafer kazanmıştır. Bunu vurgulamak mümkün. Dinler bu dünyayı, yaşamı hor gördükleri için, dünyaya, yaşama değer vermedikleri için yaşamla, dünyayla çelişkiye düşerler. Dolayısıyla bu dünyayı reddeden bir dinin
ahlak konusunda da söyleyeceği bir şey olmaz. Bunu daha geniş bir şekilde başka bir videoda ele almak istiyorum. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.